Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspaslardan seccadelere, yolluklara, kilimlere, halılara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüyü yapabilirsiniz arkadaşlarım. Kalın bir halı kaydırmaz kullandım. İğne tekniği kullanacağız arkadaşlar. İğne ile yaptım ben bunu. Daha önceden tunus işi tekniğiyle bu şekilde bir çalışmam da var. Yukarıda iyi yazan yere basarsanız görebilirsiniz arkadaşlarım, ulaşabilirsiniz. Şimdi tunus işi severler için onu, iğne işi severler için de bu çalışmayı yapmak istedim. İp çok önemli değil ama şu şekilde Nako Vals'in ipini kullandım. Bunun ayarında başka farklı ipler de var arkadaşlar. Kenar kısmını da iğne ile çevireceğiz. Ben size orayı da göstereceğim. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim arkadaşlarım. Şu şekilde iğnem var. İğneme ipimi takıyorum. Önce kendimize bakın burada gördüğünüz gibi şu kısımda gördüğünüz yerleri yapacağız. Şöyle kenarından başlayalım. Bir tane buraya düğüm atmak istiyorum. Yan yana gittiği için çok fazla düğüm atmıyorum ama bu çalışmamızda bu ilk tutturma işlemini yapmak amaçlı şöyle küçük bir düğüm atalım arkadaşlar. İlkinden giriş yapıyorum. Bu şekilde çektim. Bu halı kaydırmazımızın uzunluğuna göre yapılan bir işlem arkadaşlar olacak. Şöyle 1 2 atlıyorum. Üçüncüden giriş yapıp dördüncüden çıkartıyorum arkadaşlarım. Delik olan yerlerimizin üzerinden çalışmamızı yapacağız. Şimdi yine buradan 1 2 atlıyorum. Üçüncüden giriş, dördüncüden çıkış yapıyoruz. Tel yapar gibi önce alt kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra üstüne geçeceğiz. 1 2 atladım. 3 ve 4'ten çıkartıyorum tekrardan. Normalde de batik bir ip kullanırsanız arkadaşlar böyle daha rahat edersiniz. Şimdi buradan arkadaşlarım 4'ten çıkarmadan hemen alttan bakın bu şekilde giriş yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu kenar olduğu için bu şekilde yani bu tarafta bu işlemi uygulamanız gerekiyor. 1 2 atlayıp bir üst sırada da aynı az önce yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlar geri dönmem gerekiyor. Bu şekilde aldım. Hemen o ilk önce çıkarttığım yer, giriş yaptığım yerden çıkartıp bir üste geçiyorum. Bu şekilde bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. Altta sadece bu kısımlarında bakın böyle yerlerimiz olması gerekiyor şöyle. Diğer yerler gördüğünüz gibi halı kaydırmazımızın burayı da döndüğüm için arkadaşlar burada bu şeyler ondan var. Normalde düz devam edecektik bütün sıralarda ama ben size model olarak göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi buradan devam ediyorum. Yine 2 atlıyorum. 3 ve 4'ten çıkartıp bu kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi burada yeterli bu kadar yapmamız. Yukarıdan başlıyoruz arkadaşlar. Şu yukarı kısımdan. Ve şurayı burası gibi düşünün. Yani şurada ikili yer yapmış gibi düşünün. Şimdi kenar olacağı için şu tabi olmayacak. Hemen bu kenardan çıkartıyorum şu şekilde iğnemi. Kenar kısmından. Birinci değil ikinci delikten çıkarttım arkadaşlar bakın. Ve bu şekilde çekiyorum. Buradan giriş yapıyorum yukarıya. Burada bakın şu yandaki yerden şöyle alın ki
daha güzel dursun, görünsün. Hemen bakın oradan çıkarttım. Birinciyi yaptım. Sonra bu tarafa geçiyorum ve buradan aldım. Burada da arkadaşlarım devam edeceğim. Şimdi bu kenar olduğu için bu şekilde boşluk olacak. O yüzden şöyle giriş yapıyorum. Ve buradan şimdi aşağıya iniyorum, buraya. İçerisinden geçiriyorum. İkinci yerden iğnemi çıkartıyorum. Ve şimdi bakın şuradan giriş yaptım. Buradan çıkartıyorum. İğnemi çekiyorum. Sonra tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Şöyle ve buradan çıkartıyorum. Bakın buradan giriş yapıp şu boşluktan, bilmeyen arkadaşlarım için böyle detaylı anlatmak istiyorum. Alttan çıkarttım, çekiyorum. Şimdi ise bu üsttekinin yine bu kenar kısmından giriş yapıyorum bu şekilde. Buradan çıkartıyorum alttan. Birinciyi yapıyorum. Şöyle. Sonra yine aynı yerden giriş yapıyorum. Ve bu defa arkadaşlar ip bu şekilde duruyor. Alttan çıkarttım. Ortasından diğerine geçiyorum. Bir alt sıraya geçiyorum. Ve çekince bakın şöyle bir V biçiminde görüntü oluyor. Şimdi şu şekilde yaptım. Bir diğerine aynı yine bakın. Buradan giriş yapıp çekiyoruz. Sonra yine aynı yerden giriş yapıp yine ortadan çıkartacağız. Şu şekilde. Şimdi ise bu kenara geliyorum. Buradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum. Birinciyi. Tekrar aynı yerden giriş yapıp bu şekilde bu defa alttaki yere geçiş yapacağız arkadaşlar. Şöyle girdim. Buradan da giriş yapıyorum. Altından hemen bir diğerine geçiş yaptım. Ve çekiyorum yine. Sonra bir diğerine. Şimdi bittiği zaman arkadaşlarım bakın şu şekilde çıkarttım. Bir sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Aşağıya doğru getiriyoruz. Ve burada bittiği zaman hemen şöyle giriş yapıyorum yandan. Yani üst sırayı çevirebilirsiniz. Bunu daha sonra da yapabilirsiniz. Şu şekilde biraz yürütüyorum aradan. Ve bu ipi kesiyorum. Buradan tekrar geri de dönebilirsiniz ama ben bu şekilde yaptığım için sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi bu kısımları böyle yaptık. Sonra kenar kısmını isterseniz önceden çevirebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra da çevirebilirsiniz. Bir miktar da ondan göstereyim. Gerçi videolarımda var bu kenar kısmı ama yeni videoma rastlayan arkadaşlarım için bakın şöyle herhangi bir düğüm atmadan hemen geliyorum. Yavaşça çekiyorum. Bu arasında kalacak arkadaşlarım şöyle. Şimdi buradan alttan her birinden bir tane giriş yapıp bu şekilde çeviriyorum kenar kısmını. Farklı şekillerde de yapacağınız gibi tığ da kullanarak çevirebilirsiniz arkadaşlarım kenarlarını.
Böyle kenar kısımları bu şekilde. Bu kenarlar biraz daha boşluk olduğu için buradan bir miktarda size orayı göstereyim. Burası böyle arkadaşlar devam ediyor. Şimdi şuradan hemen şöyle ilerleyeyim. Bu kenardan da bir miktar göstereyim. Burayı da bakın şuradan giriş yapıyorum yine. Bitirdikten sonra yapın burayı. Daha güzel olur. Şöyle çevirdim. Sonra geri dönüyorum. Çarpı gibi buraya. Sonra bir daha geri dönüyorum. Üçüncüyü. Bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın. Burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi tığ da kullanabilirsiniz buraları yaparken. Ya da işte böyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir de birazcık da buradan aşağıya nasıl gidiliyor onu göstermek istiyorum. Şöyle geldim. Buradan başladığımız için şimdi o tam şey olmamış olabilir. Buradan giriş yaptım arkadaşlar bakın. Şöyle çekiyorum. Hemen yanından giriş yapıyorum. Şekilde çektim birinciyi. Sonra tekrar ikinciye geçiyorum. Sonra diğer tarafına atlayıp şöyle hemen yanından çıkarttım. Birinciyi yaptıktan sonra ikinciyi de aynı yerden çıkartıp bir alttan çıkartıp işlem yaptığımız yerden sonra şu alttaki diğer sıraya geçiyoruz. İğne bu şekilde çok takılıyor. Bu arkasını çevirip de yapabilirsiniz. Yalnız bunu yaparken ucu küt bir iğneniz olması gerekiyor arkadaşlarım. Bakın böyle de daha kolay oluyor. Çünkü iğnenin ucu halı kaydırmaza battığı için az önce gördüğünüz gibi biraz zorlanmalar yaşamamak için böyle yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bir iğneyi kullanabilirsiniz. Şöyle aldım hemen. Bir diğerini yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz ve modelimiz böylelikle tamamlanmış oluyor arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.